Değerli takipçilerim, çok kıymetli öğrencilerim, yeni bir eğitim videoma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bu eğitim videosunda konik tornalama hesabı nasıl yapılır? Kısaca bundan bahsedeceğim değerli arkadaşlar. Tabii bu konik tornalama uygulamalı bir şekilde biliyorsunuz ağırlıklı olarak torna tezgahlarında yapılan bir işlemdir. Belki birden fazla yöntem vardır ama sporta belli bir açı vererek aslında bu işlem yapılır. Yine konik tornalamanın dışında işte sport ilerleme miktarı vesaire gibi farklı detaylar da var ama bunları ayrı videolar şeklinde yayınlayacağım. Bu video aynı zamanda imalata yönelik bilgiler oynatma listesinde de olacak değerli arkadaşlar. Ee, Değerli takipçilerim bu eğitim videosundan yararlanabilir ve sınava girecek öğrencilerim de sınavda bu konuyla alakalı ne yapması gerekiyor? Bu konu hakkında da yine açıklık getirmiş olacağım. Şimdi şöyle rengimizi değiştirip konumuza başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz konik tornalama dediğimiz olay bir tornalama çeşididir aynı zamanda arkadaşlar. Mesela alın tornalama gibi, silindirik tornalama gibi, kanal açma vesaire gibi yapılan bir imalat işlemidir. Ve artık bir yüzeyin konik ya da düz olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir silindir çizdiğimde ben bu yüzeyin düz olduğunu anlar iken şöyle bir profil çizdiğimde bu yüzeyin de konik yüzey olduğunu anlayabiliyorum rahatlıkla. Ve bu parça için baktığımda da arkadaşlar bakın burada bir çap görüyorum. Şurada. Aynı zamanda burada da bir çap görüyorum. Doğru mu? Dolayısıyla benim şöyle birleştirdiğim buradaki yüzeyim nasıl bir yüzey hocam? Konik yüzey. Haliyle burada bir açı var. Buna büyük çap diyorum. Büyük D ile gösteriyorum. Buradaki çapımı da küçük D harfiyle küçük çap olarak ifade ediyorum. Şuradaki açıya takılmayın. Tam doğru bir açı değil. Onu biraz sonra göstereceğim. Bakın alt tarafta örnek soruyla buna bakacağız. Şimdi burada konik tornalamada dikkat etmemiz gereken kurallar var. Ben önce sizlere basit bağıntımı yazayım. Bakın tanjant alfa eşittir büyük çap eksi küçük çap bölü 2 çarpı L şeklinde bir bağıntımız olacak arkadaşlar. Yani burada kafanız karışmasın. Büyük L yazdığıma bakmayın. Aslında tornalamada esas alınacak koniklik boyu burası. Yani konik şu nokta ile bu nokta arasını burada ne ile ifade etmiş? Küçük L ile. Büyük L dediğimiz kısım parçanın toplam boyudur arkadaşlar. Tamam mı? Haliyle tanjant alfamızda böyle bir bağıntımız olacak. Büyük D eksi küçük D bölü 2 çarpı L şeklinde. Buradan bizden istenilen kısım nedir? Alfa açısı. Bakın tanjant alfa değil, alfa açısı. Buraya dikkat edelim lütfen. Alfa açısı dediğimiz konik ayar açısı veya koniklik açısı. L'nin de parça boyu olduğunu söyledik. Bunu hemen bir tane örnekle açıklamaya çalışalım. Demiş ki büyük çapı 22 mm olan iş parçasının küçük çapı 18 mm ve konik boyu da 25 mm. Dikkat ederseniz parça boyu demiyor bakın. Koniklik boyu görüyor musunuz parçada? Bakın şu nokta ile bu nokta arası mesafe 25. Parçanın toplam boyundan bahsetmiyoruz. Olduğuna göre demiş konik açısını hesaplayınız. Bakın gidişatınız daima şöyle olsun. Verilenleri yazın. Soruda bana neler verilmiş? Ben verilenlerden yola çıkarak soruyu çözeceğim. Büyük çap demiş. Ben bunu büyük D ile ifade ediyordum. Neymiş hocam? 22 milimetre. Devam ettiğimizde küçük çapımız neymiş? 18 milimetre. Ve akabinde koniklik boyu ister bunu siz sınavda büyük L ile ifade edin, ister küçük L ile ifade edin ama ben bu resimler üzerinden anlatım yaptığım için neyi baz almam gerekiyor? Küçük L'yi. Dolayısıyla o zaman küçük L diyelim. Yani koniklik boyu kaç verilmiş soruda? 25 milimetre. Tamam benim bu veriler elimde varsa soruyu da kolaylıkla çözebileceğim. Neydi hocam benim bağıntım? Tanjant alfa eşittir büyük çap eksi küçük çap bölü 2 çarpı L şeklinde. Tanjant alfayı aynen yazıyorum arkadaşlar. Büyük çapım neymiş? 22 eksi küçük çap ne? 18. Evet bölü 2 çarpı küçük L dediğim ifadede yani koniklik boyu da 25. Dolayısıyla bu arada bu işlemlerin hepsini detaylı bir şekilde gösteriyorum ben daha iyi anlaşılsın diye. Tekrar tanjant alfa diyorum.
22 eksi 18 4. 2 çarpı 25 50. 2 ile sadeleşir. 4'ü 2'ye böldüm 2. 50'yi 2'ye böldüm 25. Yani benim tanjant alfa dediğim ifade eşittir 2 bölü 25 oldu. Şimdi arkadaşlar bize burada alfa açısı soruluyor değil mi? Alfa açısını buradan bulabilmek için şöyle yapalım. İşin detayını anlatmak adına. Bize şuradaki eğim açısı soruluyor arkadaşlar. Doğru mu? Aslında bunun pratikte bununla alakalı trigonometrik cetvellerimiz vardır. Buradan ilgili tanjant değerini bulup örnek veriyorum işte tanjant kaça eşit? 0.23. Açı kaç olacak? Haliyle 13 olacak değil mi? Özellikle tanjant değerlerimize buradan bakarak verilmesi gereken koniklik açısının kaç olduğuna trigonometrik cetvellerden ulaşabiliriz. Ancak haliyle biz sınavda sizlere böyle bir cetvel vermeyeceğimiz için arkadaşlar hesap yapmanızı istiyoruz. O zaman burada hesap makinesini kullanmanız gerekecek. Bunu da nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Tanjant fonksiyonunun yanı sıra bir de ters tanjant vardır. Yani tanjant, arc tanjant parantez içerisinde 2 bölü 25 eşittir alfa açısı. Şu arc tanjant dediğim ifade esasında aynı zamanda şöyle de gösterilebilir. Tanjant üzeri eksi 1, tanjant üzeri eksi 1, parantez içerisinde 2 bölü 25 eşittir alfaymış. Bu arada isterseniz gelip 2 bölü 25'in kaça tekabül ettiğini hesap makinenizden bulup bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yani 2 bölü 25 0,08'dir aynı zamanda. O zaman şöyle yazalım. Tanjant üzeri eksi 1 parantez içerisinde 0,08 eşittir alfa. Bu denklemi çözdüğünüzde hesap makinesinden tanjant üzeri eksi 1'in yani ters tanjant fonksiyonunun 0,08 değerine baktığınızda soruyu çözmüş olacaksınız. Ben hemen hesap makinemden bunu kontrol ediyorum arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bu arada sınav için kullanacağınız hesap makineleri bilimsel hesap makinesi olmak zorunda. Öyle gidip de bakkalların kullandığı hesap makinesinden almayın kesinlikle arkadaşlar. Şimdi neydi? Tanjant üzeri eksi 1. Evet 0,08'di. Bakalım. Evet 4,57 derece verilmesi gereken açımmış benim. Alfa açısı eşittir 4,57 derece. Şimdi bu anlattığım hem benim aslında takipçilerimi ilgilendiren bir konu hem de değerli öğrencilerimi ilgilendiren bir konu. Böyle dediğime bakmayın. Hem takipçilerim hem de öğrencilerim tabii ki benim için çok değerli. Dolayısıyla talaşlı imalatla alakalı bir hesap olduğu için yarın öbür gün universal torna başında hatta CNC torna başında da işimize yarayacak küçük bilgiler. Şimdi öğrencilerim için kısa bir tekrar edip videomu tamamlayacağım. Bakın burada soruya geri döndüğümüzde size mutlaka büyük çap, küçük çap ve koniklik boyu verilecektir arkadaşlar. Buradaki koniklik açısını bulabilmeniz için de şu bağıntıyı bilmeniz gerekecek. Tamam mı? Tanjant alfa eşittir büyük çap eksi küçük çap bölü 2 çarpı L şeklinde. Burada zaten büyük D'nin büyük çap, küçük D'nin küçük çap olduğunu biliyorsunuz. İki sabit sayı, küçük L, isterseniz sınavda gelip büyük L de yazabilirsiniz. Buradaki L'nin ne demek olduğunu bileceğiz. Tamam mı? Koniklik boyu. Dolayısıyla sonra geliyorsun tanjant alfa verilenleri yerine yazıyorsun. Aslında ben şurada ara işlemler yaptım. Burayı direkt şu formatta da yazabilirsiniz siz. Nerede hocam? Tanjant alfa eşittir. Burası kaç bulmuştuk? 0,08 bulmuştuk. Yani 2 bölü 25'ten gelen bir sayıydı. Ama ben işlemleri aça gösterdim. Sınavda bu şekilde yapmanız da yanlış bir şey değil. En son şu formata getirdim. Tanjant üzeri eksi 1 0,08 eşittir alfa. Bunu da nasıl yaptık derseniz birazcık matematik bilgisi arkadaşlar. Aslında şu mantıkla ilerleyebilirsiniz. Tanjant alfa buna eşitmiş. Doğru mu? Tanjantın üzerine eksi 1 yazıp sağda ne görüyorsan parantez içine yazıyorsun. Alfayı da sağa atıyorsun. Ya bunları yer değiştiriyorsun. Tanjantın üzerine de eksi 1 atıyorsun. Eğer bunu beğenmediysen de bunun yerine arc tanjantta yazabilirsin tabii ki. Dolayısıyla hesap makinesinden bu arada bu işlemi yaparken shift'e basıyorsun.
Tanjant fonksiyonu diyorsun. Otomatik sana tanjant üzeri eksi 1'i çıkartıyor. Parantez içerisinde de bulduğumuz değeri yazarsak 0,08'i direkt alfa açısına ulaşmış olacağız. Şimdi bakın aslında trigonometrik cetvellerin yanı sıra ben belirli sitelere girip bu işlemi yine yaptırabilirim arkadaşlar. Bakın büyük çap neydi bizim örneğimizde? Yukarı doğru çıkalım. 22, küçük çapta 18 değil mi? Büyük çap 22, küçük çap 18. Bakın demiş ki konik tornalanacak boy, parça boyunu istemiyor dikkat ederseniz. 25. Hesapla dediğimizde bakın 4.574 diyor değil mi? Hemen geldim, ben kaç buldum hesapta? 4.57. Tabii virgülden sonra 2 hane aldığımız için. Yani bizim bu siteden otomatik olarak hesaplattığımızı elle belirli bağıntılarımızı kullanarak da hesaplamış olduk kıymetli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Takipçilerime başarılar diliyorum. Öğrencilerime de sınavda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.